Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları ve mensupları, çok kıymetli üniversite rektörlerimiz ve akademisyenlerimiz, muhterem kanaat önderlerimiz, saygıdeğer dinleyiciler ve izleyiciler, sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. ASSAM'ın fikir babası ve kurucusu, emekli general, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu eski üyesi Adnan Tanrıverdi, 4 Ağustos 2024 tarihinde 80 yaşında geride pek kıymetli çalışmalar bırakarak Hakk'a yürüdü. Bu vesileyle Adnan Tanrıverdi'ye birer Fatiha hediye edelim. Birbirinden değerli bir ekiple kongre hazırlık çalışmalarımızı yürüttük. Kongre başlıklarına geçmeden önce ASSAM'ın amacını hatırlatmakta fayda görüyorum. Müslüman milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, dünyada barışın tesisi ve adaletin hakimiyetinin İslam ülkelerinin bir süper güç olarak dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle Müslüman devletlerin her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirilmesinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini, ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmak ASSAM'ın kuruluş gayesidir. Bu amacı yerine getirmek için ASSAM bir dizi faaliyet yürütmektedir. Bunların içinde en ön plana çıkan faaliyet her yıl yapılan ASSAM Uluslararası Kongreleridir. ASSAM Kongreleri, İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak, İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır. Afrika İslam Birliği modeli uluslararası kongrelerinin birinci serisi 2017-2023 yılları arasında her yıl bir tane olmak üzere 7 uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir. İcra edilen 7 kongre sonucunda İslam ülkelerinin birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Bu 7 yıllık süreçte ASSAM, İslam Birliği nasıl oluşabilir sorusuna iki ayrı model oluşturarak cevap vermiştir. Bu modellerden ilki barış döneminde yapılacak bir çalışmayı içermekte. ASSAM tarafından Afrika İslam Birliği modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu modele göre İslam ülkeleri parlamentosu kurulması ve her İslam ülkesinin Bakanlar Kurulu'nda İslam Birliği Bakanlığı ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan İslam Ülkeleri Konfederasyon Bildirgesi 29'u İslam ülkelerinden, 80'i Türkiye'den olmak üzere 109 sivil toplum kurumu yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslam Ülkeleri Konfederasyonu için model olacak
Afrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası taslak olarak hazırlanmıştır. Oluşturulan ikinci model ise Batı tarafından İslam coğrafyasında biteliğe sürdürülen krizlerden, örneğin terör devleti İsrail'in yürüttüğü soykırım krizine çözüm olarak oluşturulan modeldir. Ve Assam tarafından Model Afrika Kriz Yönetim Konfederasyonu olarak adlandırılmıştır. Bu model Keşmir, Myanmar, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali, Sudan ve Filistin'de hüküm süren kargaşanın başkalarını karıştırmadan İslam dünyası tarafından oluşturulacak bir organizasyon ile çözülebileceği gerçeğinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda Assam.org.tr web sitesinde ve Assam Congress web sitesinde yayınlanmıştır. Bahsettiğim bu iki model 2017-2023 yılları arasında Assam tarafından yürütülen Model Afrika İslam Birliği Konfederasyonu olarak isimlendirdiğimiz çalışmalar neticesinde model önerileri olarak oluşturulmuştur. Bu çalışmalar İslam Birliği başka bir modelle gerçekleşemez iddiasında değildir. Bilakis İslam dünyasına bir ufuk açmak, yeni çalışmalar ve modellerin oluşmasına öncü olarak kapı aralamak, İslam Birliği mefkuresini gündemde canlı tutmak amacıyla yürütülmüştür. Muhakkak ki İslam ümmeti üzerinde icra edeceği bir model oluşturmak zorundadır. Ayrıca ümmet bu imkana ve kabiliyete de sahiptir. 7 yıl boyunca her yıl bir uluslararası kongre icra edilerek yürütülen ilk kongre serisini 2024 yılından itibaren ikinci bir seri takip etmektedir. Afrika, İslam Birliği modeli, krizlere çözüm arayışı uluslararası kongre serisi. 2017-2023 yılları arasında yürütülen çalışmalar ile Model Afrika İslam Birliği konfederatif modeli oluşturulduktan sonra 2024-2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki krizlere çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek İkinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir. Afrika İslam Birliği modeli, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2024. Afrika İslam Birliği modeli, Avrupa ve Yakın Doğu Asya bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2025. Afrika İslam Birliği modeli, Orta Asya ve Güneydoğu Asya bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2026. Afrika İslam Birliği modeli, Doğu Afrika, Güneybatı Afrika, Kuzeybatı Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2027. 2024-2027 yıllarında icra edilecek kongre serisine Afrika İslam Birliği modeli krizlere çözüm arayışı uluslararası kongre serisi adı verilmiştir. Kongre dili şimdiye kadar diğer kongrelerimizde de olduğu gibi Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek Assam Kongre web sitesinde, bildiriler ayrıca Assam Uluslararası Hakemli Dergi'de elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinden bildirilerini Assam Uluslararası Hakemli Dergimizde yayınlatmak isteyenler, Hakemli Dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları ve web sitemizde yayımlanan link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli Dergi'de bildiriler, makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak kongre sonuç raporları da karar verici mekanizmalara ve İslam dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve Assam Kongre web sitesinde yayımlanacaktır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı 2024 Uluslararası Kongresi'nin kapsamı, Afrika İslam Birliği modeli,
Kriz Bölgeleri Uluslararası Kongre serisinin birincisi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki krizlere çözüm arayışları konulu olup, hasreten Çad, Filistin, Irak, Libya, Suriye, Yemen krizlerine odaklanmaktadır. ASSAM'ın Model Afrika Konfederasyonu'nu oluşturan federasyonlardan ikisi olan Orta Doğu Bölgesel İslam Devletleri Konfederasyonu ve Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Konfederasyonu kapsamında toplam 18 ülke yer almaktadır. Model Afrika Orta Doğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen olmak üzere 12 ülke, Model Afrika Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu ise Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus olmak üzere 6 ülkeden oluşmaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı 2024 Uluslararası Kongresi'ne başvurulan bildirilerden 14 ülkeden 26 adet bildirinin kongrede yer alması uygun görülmüştür. Bu bildirilerin ülkelere göre dağılımı şu şekilde olmuştur. Çad 2, Filistin 3, Fransa 1, Gambiya 1, İngiltere 1, Katar 1, Keşmir 2, Malezya 1, Mısır 2, Pakistan 2, Suriye 1, Tunus 1, Türkiye 7, Yemen 1 bildiri. Sonuç olarak günümüzde Filistin'de vicdanları kanatarak yürütülen, canlı olarak TV'lerde ve sosyal medya yayınlarında tüm dünya kamuoyunu kahreden, en sonunda Lübnan ve Suriye'ye de yayılma eğilimi gösteren soykırım, İran'a da uzanarak bölgesel savaş hedefleyerek tüm dünyaya bir mesaj veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Filistin'de lanetlenmiş Yahudi kavmi üzerinden yürüttüğü bu soykırımda tüm dünyaya verdiği mesajda, ben istediğim sürece bu soykırım devam eder ve durduramazsınız. Bu soykırım benim izin verdiğim derecede vahşet içinde sürer, engel olamazsınız. Hiçbiriniz bağımsız değilsiniz, ben ne dersem o olur. Bana teslim olmaktan veya ölmekten başka çareniz yok. Ölümü bile sizin için kabus haline getirebilirim demektedir. Tüm bu mesajlar dünya kamuoyuna müesses nizamın can yakan vahşiliğini unutmalarını engellemek, aciz olduklarını kabul etmelerini sağlamak, bir sonraki etapta yapılacaklara karşı dirençlerini kırmak amaçlarını taşımaktadır. ABD'ye ve Orta Doğu'daki taşeronu İsrail'e kim ve ne şekilde dur diyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Dünya beşten büyüktür doktrinini 2013 yılında ileri sürmüş, 2014 yılında Cumhurbaşkanı olarak katıldığı ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise bu doktrini tüm dünyaya karşı haykırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çıkışını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve tüm kararları veto etme yetkisine sahip olma imtiyazı bulunması sebebiyle diğer ülkeler arasında oluşan tüm krizleri kendi menfaatlerine göre çıkmaza sokacak şekilde hareket eden 5 daimi üyesini kastederek yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizler karşısında çıkmaza giren Birleşmiş Milletler için iç çözüm yöntemleri de öneriyor. Fakat Güvenlik Konseyi'nin imtiyazlı 5 daimi üyesi tüm çözüm yöntemlerini bloke ederek küresel adaletsizliği sonsuz döngüye sokmayı hedeflemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mı?
Assam bir sivil toplum kuruluşu, bir düşünce kuruluşu olarak dünya çapında ses getiren çözüm önerileri, modeller üretmektedir. Assam, ekonomik ve askeri açıdan tüm dünyaya meydan okuyan ABD'nin karşısına eşit veya daha büyük bir güç konması gerektiği gerçeğinden hareketle bu gücün İslam ülkelerinin birleşmesi neticesinde elde edilebileceğini değerlendirerek İslam Birliği kurulması yolunda teknik çalışmalar yürüterek modeller üretmektedir. Aslam kurucu başkanı Adnan Tanrıverdi, Ocak 2009'da Filistin'in de ordusu olmalıdır çıkışını yaparak Filistin'in bağımsızlığı için yol haritası modelini kamuoyu ile paylaşmıştır. Akabinde Assam 2017-2023 yılları arasında yürüttüğü çalışmalar ile başta Filistin meselesi olmak üzere pek çok kriz bölgesine kalıcı çözüm üretecek Model Afrika İslam Birliği Konfederasyonu ve Model Afrika Kriz Yönetim Konfederasyonu, İslam Birliği Model Anayasası çözüm önerilerini ortaya çıkarmıştır. 2024-2027 yılları arasında da Afrika İslam Birliği modeli krizlere çözüm arayışı uluslararası kongre serisi ile küresel barış ve adaletin sağlanması için model geliştirme, iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi hedeflemektedir. Bu yılda 26 katılımcının sunacakları bildiriler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yer alan krizlere çözüm önerilerini derleyip toplayarak siyasi iradenin ve karar vericilerin hizmetine sunacağız. Değerli katılımları için tüm hazırına teşekkürlerimi arz ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.